kendine özgü hayvanları, sahilleri ve yüksek yaşam kalitesiyle adından söz ettiren, dünyanın en çeşitli kültürlerinden birine sahip Avustralya hakkındaki videomuzu gelin beraber keşfedelim. Devam etmeden önce kanalımıza destek vermek için videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Avustralya, Güney Yarımküre'de yer alan bir ülke. Hint Okyanusu ve Büyük Okyanus arasında uzanan Avustralya, Okyanusya kıtasında bulunur. Kıtanın en büyük kara parçası Avustralya'dır. Bu nedenle Okyanusya kıtasına bazı kaynaklarda Avustralya kıtası da denir. Buna rağmen Avustralya, Okyanusya'nın bir parçası olup tek başına bir kıta sayılmaz. Ancak Avustralya, Grönland'ın 4 katı büyüklüğünde olmasına rağmen dünyanın en büyük adası olarak Grönland kabul edilmektedir. Yani Avustralya'nın kıta mı yoksa ada mı olduğu üzerinde tam bir görüş birliği yoktur. Avustralya bir kıta olarak kabul edilse dünyanın en küçük kıtası, bir ada olarak kabul edilseydi de dünyanın en büyük adası olurdu. 7.692 kilometrekare yüz ölçüme sahip Avustralya, dünyanın en büyük 6. ülkesi ve kilometre başına 3 kişiyle nüfus yoğunluğu bakımından en seyrek nüfuslu ülkelerden biri. Avustralya, Türkiye'nin 8 saat ilerisinden gitmekte. Bu büyük ülkenin doğusu ve batısı arasında bile yaklaşık 4 saatlik bir zaman farkı var. İki ülke arası uçuş süresi ise yaklaşık 17 saat. Avustralya'ya Türkiye'den direkt olarak uçuş yok. Ülkeye Singapur, Malezya, Tayland veya Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden aktarmalı olarak gidebilirsiniz. Çok kültürlü bir yapıya sahip olan Avustralya, bugün bir göçmenler ülkesi. Ama 50.000 yıl önce bunun tersi olarak dünyanın geri kalanıyla irtibata olmayan, bugüne kadar varlığını sürdürmeyi başarmış dünyanın en eski medeniyetlerinden aborjinlerin eviydi. Avustralya topraklarının ilk yerleşenleri olan aborjinlerin en az 65.000 yıl önce ilkel tekneler kullanarak Asya'dan Kuzey Avustralya'ya göç ettiği düşünülmekte. Avustralya 17. yüzyılda Hollandalılar tarafından keşfedildikten sonra doğu sahilleri 1770 yılında Büyük Britanya'nın eline geçti. İngiliz yerleşimciler 1788'de Avustralya'yı kolonileştirmeye başladığında ülkede 1 milyon civarında Avustralyalı aborjin yaşamaktaydı. Kısa süre sonra batılı yerleşimcilerin getirdiği salgınlar, göçe zorlanmaları ve İngilizlerin soykırımları sonucu yerli aborjin nüfusu %90 azaldı ve İngiliz yerleşimciler aborjin topraklarını ele geçirdi. 1910 ve 1970 yılları arasında hükümet yerli halka asimilasyon politikaları uyguladı. Bu politikalar Avustralyalı aborjin çocukların %10 ila %33'ünün zorla evlerinden uzaklaştırılmasına yol açtı. Çalınan nesiller olarak adlandırılan bu çocuklar evlatlık olarak verildi veya kurumlara yerleştirildi. Ana dilleriyle konuşmaları yasaklanan ve isimleri değiştirilen çocuklar kültürel bir soykırıma maruz kaldı. Avustralya, aborjinlere uygulanan asimilasyon nedeniyle 2008 yılında özür diledi. Çoğu Avustralyalı aborjin 1965 yılına kadar tam vatandaşlığa veya oy hakkına sahip değildi. 1900'lerin ortasında aborjin nüfusu 45.000'e kadar düşmüştü. Bugün 25 milyonluk nüfusun içinde aborjinlerin sayısı sadece 798.000. Yerlilere ait çocuk ölümleri, intihar ve hapse girme oranı ülke çapında daha yüksek düzeylerde. Avustralya şu an parlamenter monarşi ile yönetilen federal bir devlet. Birleşik Krallık Kraliçesi 2. Elizabeth, Avustralya Kraliçesi sıfatıyla Avustralya'nın da devlet başkanı. Ve iki ülkenin marşları da aynı. Avustralya'nın cumhuriyet haline gelerek kendi devlet başkanına sahip olması konusunda 1999'da bir referandum yapılmış, halk %54 oranında hayır oyu kullanmıştır. Fakat Avustralya ve Birleşik Krallık arasındaki birçok yasal bağlantı 1942 yılında sona ermiştir. Şu anki bağ çoğunlukla semboliktir ve ülke seçimle göreve gelen başbakan tarafından yönetilir. Avustralya bayrağının sol üst kısmında geçmişte İngiliz sömürgesi olmasından dolayı Birleşik Krallık bayrağı bulunur. Bayrakta bulunan yıldızlar ise yalnızca Güney Yarımküre'de görünen Güney Haçı takım yıldızının bir temsilidir. Bu yıldızlar kolonilerin birleşmesini temsil eder. Yeni Zelanda ve Avustralya'nın bayrakları birbirine çok benzer. Yeni Zelanda, bayrağının daha eski olmasından dolayı Avustralya'dan yeni bir bayrak tasarlamasını istiyor. Avustralya'nın nüfusu yaklaşık 25 milyon kişi. 270 farklı etnik kökenden insanın bir arada yaşadığı ülke nüfusunun çoğunluğunu İngiliz, İrlandalı ve İskoçlar oluşturuyor.
Ülkenin yerlisi olan aborjinlerin nüfusu oranı ise sadece %3 civarı. Dünyanın en fazla göç alan ülkelerinden biri olan Avustralya'da her iki kişiden birinin ya kendisi ya da anne veya babası başka bir ülke doğumlu. Ülkede yaşayan göçmenler arasında ilk sırada 5 milyon ile Birleşik Krallık asıllılar, ikinci sırada 2 milyon 600 bin ile Yeni Zelandalılar yer alırken önemli ölçüde Hintli ve Asyalılar da bulunuyor. Avustralya'da 150 bin civarında Türk yaşamakta. 6 eyaletten oluşan Avustralya'nın başkenti Canberra. Ülkenin en kalabalık şehri ise 5 milyon 300 bin kişinin yaşadığı Sydney. Anayasal olarak resmi dili belirtilmeyen ülkenin fiili dili İngilizce. Bunun yanında ülkede yaklaşık 300 farklı dil konuşuluyor ve birçok konuda farklı dillerle de destek sağlanıyor. Örneğin ehliyet sınavına Türkçe olarak girebilirsiniz. Avustralyalıların %36'sı Hristiyan ve %2,6'sı Müslümanken %30'u ise herhangi bir dine inanmıyor. Dünyanın en yaşanabilir şehirleri sıralamasında ilk 10'da 4 şehri bulunan ve İnsani Gelişmişlik Endeksi sıralamasında 8. sırada yer alan Avustralya, oldukça güvenli ve yaşam kalitesi yüksek bir ülke. İnsanların çoğunun mutlu ve güler yüzlü olduğu ülkede merhabalar, gününüz nasıl geçiyor gibi sorularla karşılaşmanız çok normal. İnsanlar oldukça rahat, sokaklarda çıplak ayakla dolaşan kişiler görebilirsiniz. Huzurlu bir yaşantının hakim olduğu ülkede kimse kimsenin ne yaptığıyla ilgilenmiyor ve karışmıyor. Günlük hayatta siyasetin neredeyse hiç yeri yok. Seçim zamanı bile bir afişe veya konuşmaya şahit olmanız zor. Eğlenmeyi seven Avustralya'da festivaller ve partiler bitmiyor. Neredeyse tüm ülkelere ait festivaller bulmanız mümkün. Hatta Melbourne şehrinde 14 yıldır Türk Pazar Festivali yapılıyor. Festivalde dönerden gözlemeye, hat sanatından Ebru sanatına birçok etkinlik gerçekleştiriliyor. Avustralya'da aile içi şiddetten mahkum olanlar ülkeye alınmıyor ve aynı suçu Avustralya'da işleyen yabancılar ise sınır dışı ediliyor. Biri sizi sözle dahi rahatsız etse uyarı alıyor ve ikinci uyarısında ciddi cezalara maruz kalıyor veya sınır dışı ediliyor. Ayrıca küçük düşürme, taciz gibi olaylarda kadın beyanı esas alınıyor. İnsan haklarının ileride olduğu ülkede Yeşiller Partisi veya Hayvan Adaleti gibi partiler bulunuyor. Bu partiler azımsanmayacak seviyede oy alıyorlar ve önemli kararların alınmasını sağlıyorlar. Avustralya'da hayat genellikle sakin. Kafeler ve AVM'ler dahil çoğu yer akşam 5 gibi kapanıyor ve pazar günü süpermarketler dahil çoğu yer kapalı. Eğlence mekanları bile gece 12'de kapanıyor. Yeşil alanların ve parkların çok fazla olduğu ülkede insanlar genellikle müstakil evlerde yaşıyor. Avustralya denince akla gelen ilk şeylerden biri olan böcekler ve tehlikeli hayvanlar ise şehir bölgelerinde genellikle bulunmuyor. Ama yaz aylarında sokaklarda sık sık hamam böcekleriyle karşılaşılması normal. Avustralya'da her yerde ücretsiz içme suyu bulabilirsiniz. Ve evlerde de su faturası kesilmiyor. Sadece kullanılan sıcak su için fatura ödeniyor. Ve o fatura da 3 ayda bir geliyor. Ülkede maaşlar ve ev kiraları da 2 haftada bir ödeniyor. Avustralya'da resmi tatiller eyaletten eyalete değişiklik göstermekte. Ve bu tatiller hafta sonuna gelirse cuma veya pazartesi günleri tatil ediliyor. Ülkede toplu ulaşım trenlerle sağlanıyor ve kullanırken biniş ve inişlerde kart basılarak gidilen durağa göre ödeme yapılıyor. Avustralya vatandaşıysanız veya kalıcı oturumunuz varsa devlet sağlık sigortanızı karşılıyor. Kalıcı oturumunuz yoksa ortalama $110 civarı bir ücretle özel sağlık sigortası yaptırmanız gerekli ve bu sigorta da tüm masrafları karşılamıyor. Ülkede reçetesiz ilaçlar marketlerde de satılabiliyor. Ayrıca Avustralya'da ambulansa gidilen yol hesaplanarak para ödeniyor. Ekonomisine bakacak olursak, koronavirüsle sekteye uğrasa da 28 yıllık büyüme rekoru gösteren Avustralya, dünyanın en büyük 12. ekonomisi. $54.000 da dünyada kişi başına yıllık geliri en yüksek 10. ülke. Avustralya önemli ölçüde yeraltı kaynakları, gıda ürünleri ve enerji ihracatçısı konumunda. Uranyum ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımlar ülkeye önemli bir yatırım merkezi konumuna getirmekte. Aynı zamanda dünyanın en büyük kömür ve gaz üreticileri arasında yer alan Avustralya, kişi başına düşen karbon miktarı bakımından en kirli ülkelerden biri. Geniş mera ve otlak alana sahip ülke tarım ve hayvancılıkta da ön planda. Ülkede 70 milyon baş koyun bulunuyor ve 24 milyon da sığır mevcut. Bunun yanında elde edilen sütün yaklaşık %80'i işlenerek ihraç ediliyor.
Avustralya'da süt verimi hayvan başına 6500 litre civarı iken Türkiye'de 3100 litre seviyelerinde. Bir Avustralya doları 8 lira 66 kuruşa eşit. Avustralya'da asgari ücret yaklaşık 3000 dolar civarı. Market fiyatlarına örnek verirsek 1 litre süt 1.25 dolar, 1 litre ayçiçek yağı 2,5 dolar, 1 kilo kıyma 13 dolar ve 1 kilo tavuk 4 dolar. Bir haftalık mutfak masrafınızı ortalama 50 dolara karşılayabilirsiniz. Avustralya'da ev fiyatları ise çok pahalı. Dünyada sigara fiyatının en pahalı olduğu ülke de Avustralya. Sigara kullanımının azaltılması amacıyla bir paket sigara yaklaşık 40 dolara satılıyor. Ülkede sigara kullanım oranı %15 civarı. Bu oranı daha da düşürmeyi hedefleyen Avustralya'da gelecek 5 yıl içinde sigaranın doktor reçetesiyle sadece eczanelerden temin edilir hale getirilmesi hedefleniyor. Avustralya iş gücüne ihtiyaç duyan bir ülke. Son 10 yıldaki verilere göre yıllık ortalama 215 bin kişi ülkeye göç ediyor. Avustralya her yıl ülkede ihtiyaç duyulan ve kendi insan kaynakları ile mevcut açığı kapatamayacağı mesleklere yönelik bir kota yayınlıyor. Son yayınlanan kotada en çok ihtiyaç duyulan meslekler sırasıyla hemşire, ortaokul ve lise öğretmeni, yazılım mühendisi, elektrik teknisyeni ve inşaat projesi yöneticisi. Son zamanlarda inşaata yönelik yapılan yatırımlar bu sektörde ciddi bir açık meydana getirmiştir. Avustralya eğitim standartlarının çok yüksek olduğu ülkelerden biri. İlk 500'de 10 üniversitesi varken Avustralya Ulusal Üniversitesi, Sydney ve Melbourne Üniversitesi dahil 5 üniversitesi de ilk 50'de yer alıyor. Ülke hakkındaki diğer bilgilere bakarsak, Avustralya var olan hassasiyete rağmen 2021 küresel cinsiyet uçurumu raporunda 50. sırada ve ülkede her 9 günde bir kadın partneri tarafından öldürülüyor. Avustralya hükümeti önemli giderleri karşılamak için kadın veya erkek aile şiddet mağdurlarına doğrudan 5000 Avustralya doları ödeme yapacak. Avustralyalıların deri kanserine yakalanma ihtimali diğer ülkelere göre 13 kat daha fazla. Her 5 saatte bir Avustralyalı bu hastalıktan hayatını kaybediyor. Bu nedenle 50 faktör koruyucu özelliğe sahip güneş kremi sürmeden dışarı çıkılması tavsiye edilmiyor. Avustralya zengin bir bitki ve hayvan çeşitliliğine ev sahipliği yapmakta. Ülkede insanların 2 katı kadar kanguru bulunur. Tembellikleriyle bilinen ve günde yaklaşık 20 saat uyuyan koalalar da Avustralya'ya özgü bir hayvandır. Çizgi filmiyle tanıdığımız Tazmanya canavarı da Avustralya'nın Tazmanya adasında yaşamakta. İsminin tersi olarak küçük ve bodur bir görüntüye sahip olan Tazmanya canavarının adı, geceleri keskin çığlıkları ve hırıldamalarına maruz kalan Avrupalı ilk yerleşimciler tarafından verilmiştir. Avustralya'da 2019 yılı Eylül ayında rekor düzeydeki sıcak hava ve kuraklık yüzünden çıkan 6 ay süren yangınlarda 33 insan ve 1 milyar 250 bin hayvan hayatını kaybetti. Ormanların ise 5'te biri yok oldu. Yangınlarda iklim değişikliğinin de büyük etkisi olduğu düşünülüyor. İklim değişikliğinin en önemli nedeni olan karbon gazı emisyonu kullanımında ilk sıralarda yer alan Avustralya, buna rağmen bu yıl gerçekleşen iklim zirvesine katılmadı ve iklim politikalarını değiştirmeyeceğini açıkladı. Avustralya'da fosil yakıt kullanımı %93. Avustralya'nın güneyinde kuraklık nedeniyle 5000 yabani deve helikopterlerden tüfeklerle açılan ateşle öldürüldü. Hayvan hakları savunucularının tepkilerine karşın kuraklık nedeniyle develerin su bulmak için büyük gruplar halinde yerleşim yerlerine gittiğini ve bölgede yaşayanların tehlike altında olduğu iddia edildi. Avustralya'nın yerli hayvanı olmayan develer 19. yüzyılda İngilizler tarafından Avustralya çöllerini geçmek için getirildi. Şu an ise develerin sayısının 1 milyonun üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Avustralya'ya savaş açan 2 gencin hikayesini duymuş muydunuz? Avustralya'da yaşayan bu 2 Türk, Avustralya 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı'nın karşısında savaşa girmeye karar verince vatanlarına dönmek isterler. Fakat dönmelerine izin verilmez. 2 Türk ise orada Avustralya Savaşı ilan eder. Kendileriyle mücadele etmeye gelen askerlere 56 saat boyunca direnen 2 Türk, bazı Avustralyalı askerlerle birlikte hayatını kaybeder. Avustralyalılar bu 2 kahraman Türk anısına White Rock bölgesine Türk Kayalıkları adını verir. 2019 yılında gösterime giren Türk İşi Dondurma filmi de bu hikayeyi konu alır. Avustralya'nın mutfağına bakarsak, ülkede tüm kültürlere yönelik yemekleri ve ürünleri rahatlıkla bulabilirsiniz. Avustralya'ya özgü bir balık türü olan sosla ve biberlerle çeşitlendirilen barramundi,
tart hamuru içine konan etlerle pişirilen meat pie, içi kıtır ve dışı yumuşak bir kurabiye olan pavlova kurabiyesini kesinlikle denemelisiniz. Barbekünün sık sık yapıldığı ülkede kanguru ve timsah eti de tüketiliyor. Doğal güzelliği, ulusal parkları ve muhteşem plajları ile öne çıkan Avustralya birçok gezilecek yere sahip. İlk olarak dünyanın en büyük resif sistemi olan ve uzaydan dahi görülebilen milyonlarca farklı türe ev sahipliği yapan Büyük Set Resifini görebilir. Sydney'de feribotlara binip limandaki Sydney Opera binasını görebilir ve Harbour Bridge'in manzarasına kendinizi kaptırabilirsiniz. Ayrıca Sydney'de meşhur Bondi plajını ziyaret etmeyi ve su kenarındaki birçok güzel mekandan birinde bir kahve içmeyi ihmal etmeyin. Videomuzun sonuna geldik. Siz de Avustralya hakkında bildiklerinizi yorum kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Kanalımıza destek vermek için videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.